Ya salam. Selamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I will speak in two languages, inshallah, because we have a lot of Turkish people here also, including our other brothers from all over the world. Sorry, I cannot speak Russian. There's so many Russian also here. But inshallah, we'll speak in the heart language. Bugün inşallah iki lisanla konuşmak istiyorum. Bir Türkçe, bir de İngilizce. Bir de burada çok Rus kardeşlerimiz de var ama onda konuşamadığım için ondan artık mazur kılsınlar bizi. Today, alhamdulillah, we've been boiling with the real love of Maulana Sheikh that he make me to shout as the most shouting and to dance the most dancing. Elhamdülillah. Elhamdülillah bugün Şeyh Efendi Hazretlerinin o aşkından, o sevgisinden bize beni en çok bağıran yaptı ve en çok burada hadrada oynayan. Onun için nefesim de gitti, sesim de gitti. Herhalde yaşlanıyoruz. I think we're becoming old now. That's why it is sound we are tired. But anyhow, Maulana Sheikh, he give us very small drop of the love ocean, from the love ocean. And this, it make us dancing, singing, making zikr, drumming. It's only very small drop. Elhamdülillah Şeyh Efendi Hazretleri bize sevgi okyanusundan küçücük bir damlacık bize atmıştır böyle. Ve hepimizi böyle coşturmuştur. Herkes diyor, niye coşuyor bu insanlar? Niye coşuyor bu insanlar? İşte o okyanusun çok küçük bir zerresini böyle üstümüze atmıştır. Oynuyoruz, zikir çekiyoruz, şarkı söylüyoruz, kaside söylüyoruz, deblek çalıyoruz. Ama hepsi Allah için. And all what we are doing, it is for Allah Almighty. There is no other things. There is nothing here except Allah Almighty things. Nobody will come here to drink or to do other things. Here only for Allah Almighty. Bu yapılan zikir, oyun ve yapılan tüm hareketler burada Allah içindir. Bu hepsi Allah için yapılmıştır. Hiç kimse demesin ki bunlar başka şey için yapılmıştır. Kesinlikle. Burası Allah'ın bir evidir. Burada da Allah için yapılandır. That's why I'm addressing for the people that they don't understand what is the meaning of Almighty love. And I like them to understand. I'm not saying to them, oh, don't say this or don't say that. I'm just asking them to understand. Ben bunu o insanlara söylemek istiyorum ki eleştirenler veyahut da bildiklerini sananlar veyahut da fetva verenler veyahut da insanlara siz yanlışsınız biz doğruyuz diyenlere söylemek istiyorum bu kelamı. Bu sözleri onlara söylemek istiyorum. Çünkü buradaki yapılan her şey Allah içindir ve onları anlamaları için davet ediyorum. Ben onları anlamaları için söylüyorum. Onların anlaması da bizim için bir
onların anlaması da bizim içindir bir faydadır. Çünkü bizim yolumuz insanları Allah'ın sevgisine, peygamberin sevgisine ve insanların sevgisine davettir. Because we would like to say this for the people that not understanding that you have to understand the love of Allah Almighty and the love of the Prophet and the love of people. Because anyone he love Allah Almighty and he love his Prophet, he cannot harm people. And he cannot harm even ant. Çünkü Allah sevgisini anlayan, peygamber sevgisini anlayan insanlara eziyet vermez. İnsanlara eziyet vermez. Yukarıdaki hanımlar susun. İnsanlara eziyet vermez. Hatta ve hatta bir karıncaya bile eziyet vermez. Çünkü kalbi sevgiyle doludur. Allah aşkıyla doludur. Peygamber aşkıyla doludur. Çoğu insan anlamadığı için zarar verir, cana kıyar, mala kıyar, hayvanına kıyar, çocuğuna kıyar, evine kıyar, her şeyine kıyar. Anlamamış. İçi boş. Tahta gibi boş. That's why the one they don't understand, they can harm you, they can harm your family, they can harm your children, they can harm your property, they can harm anything because their inside is empty. It's empty like wood, nothing inside. That's why what we are doing here, it's very simple things. What we are doing here, it is the things that we can understand and we can able to make the other to understand too. Burada yapılan her şey bize anlamamız için çok basit bir meseledir ki bizi anlamaya sağlıyor, anlamamıza sağlıyor. Ve de bunu biz rahatlıkla diğer insanlara da anlatabiliriz. Onun için buradaki anlayış sistemi basittir. Buradaki anlayış uygulaması da basittir. Niye? Çünkü insanların, her insanın anlayabileceği bir şekilde getirilmiştir. Şeyh Efendi'nin veyahut da Şeyh Efendilerin, mürşitlerin size sağladığı basit anlayıştır. Ama onların ilmi muazzam bir ilimdir. The things that we are dealing here, it's very simple to practice and very simple to understand. And that's why the murshid, all the murshids, all the sheikhs, they have very high knowledge that nobody can reach. Because if you can reach, you will be sheikh, you will be murshid. None of us, including me, a murshid. This is serious matter. But what they are doing, they are make it to be soften, 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 and it will be digest very easy for our understanding. This is why they say everyone must have a murshid. Because to understand the knowledge of Allah Almighty and the order of Allah Almighty by that things that we can handle and by things that we can digest. This is the meaning why you have to have a murshid. And alhamdulillah, we have murshid and we have the best murshid. Elhamdülillah. Onun içindir ki emir vardır. Herkesin bir mürşidi olması lazım. Herkesin bir şeyhi olması lazım.
Çünkü irşat sahibi zatlar sana o Allah'ın gönderdiği emirleri, uygulamaları sana basit bir şekilde ve bizim hazmedebileceğimiz ve onu uygulayabileceğimiz şekle getirirler ve bize sunarlar. Onun için tarikatlar çoktur. Çünkü her insanın karakteri ve anlayışı diğer insandan farklıdır. Hiçbir insan diğer insana benzemezdir. Ama onları belli tarikatların içine konulmuştur. Hiçbir tarikat diğer tarikattan üstün değildir. Hiçbir tarikat diğer tarikata düşman değildir. Hiçbir tarikat şeyhi veyahut da mürşidi demez ki benim tuttuğum tarikat veyahut da benim tuttuğum yol senin yolundan iyidir. Çünkü hepsi Allah'a gider. Onun için bu da önemli bir meseledir. Yani orada insanlar tarikata girdikleri zaman durup da demesinler ki biz senin tarikatından daha iyiyiz veyahut da bizim tarikat sizinkinden daha iyidir. O kesinlikle olmaz. Edebe aykırıdır. Çünkü tarikatlar insanın edep ve terbiyesini ve kendi insanlığını yüceltmek için mevcuttur. Daha terbiyesiz, daha ahlaksız, daha münafık yapmak için değildir. Kibir için değildir. Nefsi kör etmek içindir tarikatlar. That's why the tarikats been given for all people. And the tarikats none of the tarikats says my tarika is better than your tarika or my understanding of my tarika it is much easier than your one or much higher. This is not allowed because the tarika it is to give the adab and to give the good manner for the personality, because not everyone can be in Naqshbandi, not everyone can be in Qadiri, not one can be in Rifai, not anyone can be in Tariqa Allawi, not anyone can be in Tariqa Shazili. It's different. It is according to characteristic of the person, and it's according to the how he can handle it. This is Allah Almighty. He give so many options because our characteristic or our looking is different than the others. So it's been in the 40th tariqah. So that's why the manner and the adab that the tariqah is giving us, we have to behave as tariqah people, and we have to behave as people digesting the knowledge that the murshids, all of them grand murshids, all of them, they are very holy people, and all of them the pillars of the Islam. And these people, after Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they brought this tradition and they're practicing for all of us, and we are all must be thankful for them that they give us this very simple and very nice that we can digest and we can practice. And with this one I say وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقِ بِحُرْمَةِ الْحَبِيبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ. Subhanım Allah, Sultanım Allah, Nebim Muhammed aleyhisselam. 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 Ve salli ya Rabbi ve sellim ala cemiyel enbiya'i vel mursalin
ولكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.